The CIA ordered the creation of a secret CIA officer and a founding board member of the International Spy. CIA Director William Burns has made a secret. A case against a former CIA officer who's accused of drugging and... The CIA is trying to convince Russian spies. Apparently, the CIA thinks there has never been a better time to recruit spies. We are the Central Intelligence Agency. Bustamante, and I am a former covert CIA intelligence. Mind when you hear CIA. CIA Başkanı Gina Haspel göreve geldiğinden bu yana Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA ise sayısız operasyon, hakkında sayısız film, ardı arkası kesilmeyen sahneler. Her taşın, hatta her kedinin altından çıkan bir istihbarat örgütü. Tarihi rakiplerine nazaran çok daha yakın yıllara dayanıyor olsa da fiziksel büyüklüğü ve faaliyet kapasitesiyle istihbarat denildiğinde ilk akla gelen yapılanmalardan biri. Özel Büro'nun bu bölümünde dosya konumuz adını sıklıkla duyduğumuz CIA, FBI ve NSA'nin başını çektiği Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat yapılanması olacak. Ancak içerimize geçmeden hemen önce sizlerden ufak bir ricam var. Birçok kaynağı tarayarak oluşturduğum ve istihbarat yapılanmalarını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek devam ettiğimiz Özel Büro serimizin daha fazla yapılanmayı inceleyebilmesi ve çok daha fazla kişiye erişebilmesi için desteğinize ihtiyacımız var. GZT'ye abone olup videoyu beğenerek serimize destek olabilir ve bir sonraki bölümde görmek istediğiniz istihbarat yapılanmasını yorumlarda belirtebilirsiniz. Ajan kediler, zihin kontrol deneyleri ve CIA'nin kara bölge olarak adlandırdığı gizli hapishaneleri dinlemeye hazırsanız başlayalım. Tıpkı bir önceki bölümde anlattığımız İngiliz istihbaratı denildiğinde akla James Bond filmlerinin gelmesi gibi Amerikan istihbaratından bahsettiğimizde de aklımıza kaçınılmaz olarak Hollywood yapımlarından biri olan Görevimiz Tehlike serisi geliyor. Kahramanımız Ethan Hunt, imkansız görev gücü kod adlı gizli bir istihbarat kurumunda çalışıyor ve havalanan uçağa tutunarak seyahat etmekten lazerle gökdelenin camını delerek içeri girmeye kadar sayısız görevi yerine getiriyor. Ancak kötü bir haberimiz var. Gerçek hayatta Amerikan istihbaratı hiç de öyle filmlerde göründüğü gibi insanüstü başarılar elde eden bir yapılanma değil. Nitekim tahmin edilenin aksine diğer bölümlerde ele aldığımız yapılanmalar gibi yüzlerce yıllık bir arka planında bulunmuyor. Elbette başarılı birçok operasyon olduğu gibi başarısız da birçok görevi bulunuyor. Geriye dönük olarak bakacak olursak ilk önce karşımıza 2. Dünya Savaşı süresince ABD'nin istihbarat birimi olarak görev yapan ve aslında Amerikan istihbaratındaki koordinasyonsuzluk nedeniyle kurulan Stratejik Hizmetler Ofisi çıkıyor. Ofis 13 Haziran 1942'de kuruluyor ve savaşın bittiği 1945 yılına kadar görevlerini sürdürüyor. Faaliyetlerini Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak yürüten ofis yaklaşık 13.000 kişiden oluşuyor ve toplam 12 alt departmanı bulunuyordu. Sansür ve belgeler, saha deney birimi, dış uyruklar, deniz birliği, moral operasyonları birimi, operasyonel grup komutanlığı, araştırma ve analiz, gizli istihbarat, güvenlik, özel operasyonlar, özel projeler ve X2 yani kontrespiyonaj. 2. Dünya Savaşı bittikten sonra ise şartların da elverişli olmasıyla Amerikan istihbarat yapısının koordinasyonunu arttırabilmek ve her türlü istihbarat toplama görevini yerine getirebilmek maksadıyla Merkezi Haber Alma Ajansı yani Central Intelligence Agency CIA kurulmuş oldu. 1947'nin Mart ayında Amerikan Senatosu'na sunulan Ulusal Güvenlik Yasası Temmuz ayında dönemin başkanı Harry Truman tarafından imzalanarak Eylül ayından itibaren yürürlüğe konmuş oldu. Yasayla birlikte CIA kurulurken aynı zamanda Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nin de temelleri atılmış oldu. Ajans Virginia eyaleti Langley kentinde yer alan George Bush İstihbarat Merkezi'nde görev yapıyor. 1946-2005 yılları arasında Merkezi İstihbarat Direktörü olarak adlandırılan ve CIA Direktörlüğü görevini de barındıran Teşkilat Başkanlığı 2005 sonrasında CIA Direktörlüğü ayrı olacak şekilde yeniden tanımlanıyor ve günümüzde CIA Direktörü olarak daha önce Dışişleri Bakanlığı görevini de üstlenmiş olan William Joseph Burns bulunuyor. Kurucu direktör olarak ise ABD donanması amirallerinden daha önce de askeri istihbarat alanında faaliyetlerde bulunmuş olan Sidney William Source karşımıza çıkıyor. Amerikan istihbarat yapılanmasının bütçelendirmesi ise Özel Büro'nun önceki bölümünde ele aldığımız İngiliz istihbaratına benzer şekilde istihbarat bütçe havuzu oluşturularak gerçekleştiriliyor. Ancak İngiliz istihbaratında tek bir havuz bulunuyorken Amerikan istihbaratında sivil ve askeri istihbarat bütçeleri ikiye ayrılıyor. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü verilerine göre 2022 sivil istihbarat bütçesi 65 milyar 7 milyon dolar civarındayken askeri istihbarat bütçesi 24 milyar 1 milyona yakın bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Yani ortalama bir hesaplamayla ABD'nin
yalnızca sivil istihbarat için ayırdığı bütçenin Birleşik Krallığın tüm istihbarat kurumlarının bütçesinin yaklaşık 33.6 kat, Alman istihbarat yapılanmasının ise 65 kat üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Toplamda CIA bünyesinde 5 alt direktörlük bulunuyor. Bunlar Dijital İnovasyon Direktörlüğü, Analiz Direktörlüğü, Operasyonlar Direktörlüğü, Destek Direktörlüğü ve Bilim Teknoloji Direktörlüğü şeklinde. Girişte harita üzerinde gördüğümüz sayısız operasyon ve bahsettiğimiz envai çeşit hayvanın Amerikan casusu olarak kullanılmaya çalışıldığı projelerde CIA'nin bu bütçesi dahilinde özellikle Soğuk Savaş dönemi süresince kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilmeye devam etti. Bu gizli projeler arasında ise insanlık tarihine geçen en acımasız deneylerden biri de yer alıyordu. MK Ultra projesi. Daha önce adını duymuş olabilirsiniz çünkü aslında birçok popüler yapımda doğrudan veya dolaylı olarak işlenmişti. Örneğin Stanley Kubrick'in Otomatik Portakal filmi ya da son zamanlarda en çok izlenen dizilerden biri olan Stranger Things. Tabii Hollywood konuyu biraz daha abartıp popülerize etse de işin aslında aşırı derecede ilginç ve bir o kadar ürkütücü bir meseleden söz ediyoruz. 1950-1960'larda yürütülen projenin temel amacı aslında insan zihnine tümüyle hükmetmek olarak özetlenebilir. Zihin nasıl çalışır, nasıl kontrol edilebilir, insan davranışlarına dışarıdan tümüyle hakimiyet kurmak mümkün mü? Buraya kadar soyut ve ilginç bir görüntü veren projenin asıl korkunç kısmı ise uygulamada karşımıza çıkıyor. Çünkü insanların zihinlerini şekillendirebilmek adına dönemin bilim insanları oldukça ilginç bir metodun işe yarayacağına kanaat getiriyorlar. Önce zihnin duvarları yok edilmeli, ardından yeniden şekil verilmeli. Tabii bunu yaparken kullanılan malzemeler ve yöntemler hiç öyle günlük hayatta deneyebileceğimiz şeylerden oluşmuyor. Oldukça güçlü halüsinojenler, hipnoz teknikleri, işkencevari duyusal yoksunluk yöntemleri. Proje o kadar gizliydi ki aslında birçok kayıt da projeyle birlikte yok edildi. Hatta bu yöntemlerin denendiği birçok kişi de proje sonrasında ne yazık ki ya hayatını yitirdi ya da üstesinden gelinmesi epey zor psikolojik sorunlar yaşadı. Nihayetinde MK Ultra açığa çıktı. 70'lerde yürütülen kongre soruşturmaları, 1973'te tesadüfen keşfedilen belgeler, medyanın konuyu araştırması ve halkın ilgisi tüm bu olayları en azından yok edilmeyen kadarıyla ortaya çıkarmış oldu. Haliyle Amerikan hükümetlerinin etik konular ve yürütmeleri muhtemel tehlikeli faaliyetler konusundaki güveni de yerle bir olmuştu. Peki bu olayların açığa çıkmasıyla CIA acımasız faaliyetlerine son verdi mi dersiniz? Pek sayılmaz. Soğuk Savaş'ın galibi olarak ayakta kalan Amerika Birleşik Devletleri'nin 2001'de başlattığı ve birçok noktada istikrarsızlığa yol açan terörle global savaş, yani Global War on Terror süresince sayısız kişi CIA'nin kara bölge olarak adlandırdığı ve dünya genelinde yayılan hapishanelerinde sorgulanmış, birçok kişi de Amerika'nın ünlü Guantanamo hapishanesine getirilmişti. Ancak 2014'te yayınlanan 6700 sayfayı aşkın ve 38.000 dipnot içeren Senato İstihbarat Komitesi'nin CIA tarafından uygulanan işkencelere dair raporu durumun görünenden dahi kötü olduğunu ortaya koymuştu. Getirilen mahkumlardan kimi El-Kaide gibi terör örgütlerinde sözde üst düzey yöneticilerden oluşurken kimi ise sadece isim benzerliğinden ya da tamamen alakasız bir şekilde birçok işkenceye maruz kalmıştı. Fiziksel şiddet, sahte infaz, waterboarding, ailelerini infaz veya işkenceyle tehdit ve benzeri birçok hem fiziksel hem psikolojik yöntem kullanılmış, hatta mahkumlardan bazılarının 200 saate yakın uyutulmaması, birkaç gün boyunca tabutluklarda tutulması veya doğrudan bir tabut içerisine yerleştirilmesi gibi yöntemler dahi izlenmişti. Tüm bunların yanı sıra CIA'nin özellikle Sovyetler Birliği ile mücadele içerisinde proje olarak ortaya koyduğu ancak istenilen verim alınamaması dolayısıyla iptal ettiği çalışmalar da oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle akustik kediler olarak bilinen ve kedilerin vücuduna yerleştirilen bir dinleme cihazı, anten, batarya setiyle istenilen noktalara gitmeleri sağlanarak denenen proje beklentileri yükseltmiş ancak pek başarılı olamamıştı. Zira hem kedilerin nispeten dağ başına buyruk hayvanlar olmaları istenilen hedeflere ulaşmalarının önünde bir engel olmuş, hem de binlerce dolar harcanarak hazırlanan ilk denek kedi salındıktan hemen sonra üzücü bir şekilde yaşamını yitirmişti. CIA'nin ilginç ve bir o kadar karmaşık projeleri elbette saymakla bitmez. Ancak Amerikan istihbaratı yapılanmasının hem günümüzde hem de tarihteki tüm icraatlarını CIA ile bağdaştırmakta pek doğru olmayacak.
olmayacak. 9'u Savunma Bakanlığı'na, ikisi İçişleri Bakanlığı'na, ikisi Adalet Bakanlığı'na ve birer tanesi de Dışişleri, Enerji ve Hazine Bakanlıklarına bağlı olmak üzere bağımsız çalışan CIA ile toplam 17 ayrı kurum Amerikan istihbarat ağını oluşturuyordu. Ancak bunlardan CIA haricinde özellikle ön plana çıktığını düşündüğüm 2 ayrı kurumu daha incelemek istiyorum. Bu kurumlar Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren NSA kısaltmasıyla Ulusal Güvenlik Ajansı yani National Security Agency ve Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren FBI kısaltmasıyla Federal Soruşturma Bürosu yani Federal Bureau of Investigation. Tabii biz FBI'yi özellikle internet ortamında daha ziyade şu şekilde biliyoruz. Temel görevi Amerikan halkını ve ABD Anayasası'nı korumak olan FBI'nin yalnızca bir istihbarat yapılanması olarak incelenmesi elbette doğru olmaz. Daha ziyade bir iç güvenlik ve iç istihbarat kurumu olarak birçok noktada faaliyet gösteren ve kolluk kuvvetleri bulunan yapının 2021 itibariyle bütçesi de 9 milyar 748 milyon dolar civarı olduğu biliniyor. Yaklaşık 35 bin çalışanı bulunan FBI'nin öncelikli görevleri terör saldırılarına ve espiyonaj faaliyetlerine karşı kontrespiyonaj gerçekleştirmek ve bu tehlikeleri önlemek, toplumsal yolsuzlukla mücadele etmek, ABD dahilinde insan haklarının korunmasını sağlamak, uluslararası suç şebekeleri ve özellikle belirtilmiş bir takım siber suçlarla mücadele etmek şeklinde. Ortaya çıkış hikayesi ise hem Avrupa'da 20. yüzyılın başlarında gördüğümüz diğer örneklerden hem de CIA'den daha farklı olarak ülke içerisinde gerçekleşen suçları ve suçluları araştırarak önlemek maksadıyla başlıyor. 1896'da Ulusal Suç Tanımlama Bürosu National Bureau of Criminal Identification olarak ortaya çıkan kurum aslında ülke genelinde suçluların bilgilerinin dağıtılması ve devlet kurumları arasında bu konuda koordinasyonun sağlanması görevini ifa ediyordu. Ancak daha sonra 1901'de Amerikan Başkanı William McKinley'nin suikastiyle ülke genelinde anarşizmin tahmin edilenden daha ciddi bir tehlike teşkil ettiğine kanaat getirildi. Başkan yardımcılığından suikastle birlikte başkanlık görevine gelen Theodore Roosevelt, kurumun özellikle anarşistler üzerinde yoğun faaliyetler gerçekleştirmesini sağlarken 1908 senesinde de genişleyerek Soruşturma Bürosu adını almasını sağladı. 1933'e gelindiğinde ise büro faaliyet alanı ve kaynaklarını da arttırarak Adalet Bakanlığı bünyesindeki özerk bir yapı haline geldi ve günümüzdeki halini almış oldu. 1924'ten 1972'ye kadar 48 yıl boyunca FBI direktörlüğü yapmış olan John Edgar Hoover da FBI'nin tarihi ismi haline gelerek günümüzde kurumun faaliyetlerini yürüttüğü Washington DC'de yer alan binaya adını verdi. Günümüzde Christopher Asher Wray direktör olarak faaliyetlerini yürütüyor. Yapılanmanın mottosu adının da kısaltmasıyla uyumlu olacak şekilde Fidelity, Bravery, Integrity olarak belirtilmiş. Yani sadakat, cesaret, dürüstlük. CIA ve FBI ile birlikte NSA'de ABD'nin ana omurga istihbarat örgütlerinden biri olarak düşünülebilir. Günümüzde 40 bine yakın çalışan olduğu düşünülen yapılanmanın bütçesi de CIA ile birlikte hesaplanan 65 milyar 7 milyon dolar içerisinde yer alıyor. NSA, CIA ve FBI'nin faaliyet gösterdikleri binalara nazaran çok daha modern bir görünüme sahip olan ve Maryland'da bulunan Maida Kalesi'nde faaliyetlerini yürütüyor. Yapılanmanın başındaysa günümüzde Orgeneral Paul Mickey Nakasone bulunuyor. Yapılanmanın görevi temel itibariyle ABD iletişim ağlarını ve bilgi sistemlerini korumak. Bunu yaparken küresel gözetleme, bilgi ve veri toplanan verilerin iç ve dış istihbarat açısından işlenmesi ve incelenmesi, sinyal istihbaratı faaliyetleri kullanılabiliyor. Aslında NSA'nin varlığı 1975 yılına kadar resmi olarak kabul edilmiş dahi değil. Ancak geçmişi 1. Dünya Savaşı süresince faaliyet gösteren gruplara dayanıyor diyebiliriz. Resmi olarak kuruluşuysa 4 Kasım 1952. CIA'de olduğu gibi Başkan Harry Truman'ın emriyle NSA'de Amerikan istihbarat ağının daha koordine bir hale getirilmesi ve nispeten daha teknolojik bazlı istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla teşkil ediliyor. Tüm bu istihbarat yapılanmasını düşündüğümüzde bütçeler, binalar, imkanlar ABD istihbaratının belki de yaptığı en büyük hatayı engellemeye yetmemişti ve bu hata tüm dünyanın kaderini değiştirecek nitelikte sonuçlara sahipti. 11 Eylül saldırıları. Zira saldırılarda kritik role sahip Nawaf el-Hazmi ve Halit el-Midhar aslında bir yıldır CIA'nin takip ağında yer alıyordu. CIA, Kuala Lumpur'da bir araya gelen teröristler arasında bu ikiliyi de tespit etmiş ve o zamandan beri kontrol altında tutuyordu. Ancak CIA tarafından takip listesi oluşturulması maksadıyla verilen isimlerde bu iki teröriste yer verilmemişti ki bu teröristlerin ABD içerisinde ağının açığa çıkarılabilmesi ve saldırılarının engellenmesi mümkündü. Dahası 24 Ağustos 2001'de bir CIA görevlisinin faaliyetleri sonucu bu kişilerin adı izlenme listesine çok daha sonradan da olsa eklenmiş, ancak bu sefer de FBI'nin konuya olan ilgisizliği ve gerekli araştırmaları gerçekleştirmemesi Amerikan tarihinin en büyük, dünya tarihinin ise sayılı terör saldırılarından birinin meydana gelmesine neden olmuştu.
Daha sonrasında ise özellikle Osama Bin Laden'in yakalanması konusunda CIA çok sıkı bir çaba gösterdi. Neptün'ün mızrağı olarak adlandırılan operasyonda önce Osama Bin Laden'in Pakistan'ın Abbottabad şehrinde bir yapıda kaldığı tespit edildi. 2 Mayıs 2011'de ise gizli olarak yürütülen faaliyet kapsamında Amerikan askerleri Bin Laden ve tüm ailesini kaldıkları komplekste öldürdü. O gün gece 11.35'te açıklama yapan dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Osama Bin Laden'in yapılan operasyon sonucunda öldürüldüğünü açıklamıştı. Konuyla ilgili birçok iddia öne sürüldü. ABD resmi makamları ellerinde hem fotoğraf hem de DNA testi gibi delillerin olduğunu ve Laden'in kimliğinin doğrulandığını açıklamıştı. Ancak herhangi bir delil kamuoyuna sunulmadı. Laden'in ölü bedeni ise operasyondan sonra 24 saat içerisinde Umman Denizi'ne bırakıldı. Açıklananlara göre Bin Laden'in konumuna dair ilk bulgular Guantanamo'da yapılan sorgularda elde edilmişti. İzler 2007'de ortaya çıkan İbrahim Said Ahmet'e kadar CIA'yı götürmüştü. Ahmet'in izi sürüldüğünde ise kendisinin Pakistan'ın kuzeyinde olduğu tespit edilmiş, bölge bir süre takip altında tutularak uydu görüntüleriyle sinyal istihbaratı ve Humint dahil birçok kaynak kullanılması suretiyle izlenmişti. Daha sonrasında CIA'nin tüm bu inşanın El-Kaide'nin oldukça önemli bir teröristi için yapıldığını fark etmesinin ardından yaşayanların kimliklerinin tespit edilmesi çabasına girişilmişti. Osama Bin Laden ve ailesinin kimliğinin yerel kaynakların desteğiyle doğrulanması ise CIA'nin bilinen en önemli operasyonlarından birini gerçekleştirmesini mümkün kılmıştı. Böylece El-Kaide'nin Suudi Arabistan doğumlu kurucu elebaşı Osama Bin Laden etkisiz hale getirilmiş oldu. Hem anlattığımız teknik bilgileri hem de örnekleri göz önünde bulundurduğumuzda 1776'da kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA gibi günümüzde dünyanın herhangi bir noktasında karşımıza çıkabilen istihbarat ağını kurması nasıl olur da 20. yüzyılın ortalarına kadar gerçekleşmez diye sorgulamanız mümkün. Bu noktada hem CIA'nin kurulduğu dönem itibariyle hem de daha öncesinde kurulmaması göz önünde bulundurduğumuzda karşımıza farklı etkenler çıkıyor. Öncelikli olarak göz önünde bulundurmamız gereken durum istihbarat yapılanmalarının senkronize ve teşkilatlı bir şekilde faaliyetlerini yürütmesi algısının dünya genelinde ne zaman ortaya çıktığı ve büyük devletler tarafından kullanıldığı olabilir. Örneğin özel büronun daha önceki bölümlerinde ele aldığımız İngiliz istihbaratı MI6 ve MI5'ı göz önünde bulundurduğumuzda ancak 20. yüzyılın başlarına kadar geriye gidebiliyoruz. Benzer şekilde kendi tarihimizi göz önünde bulundurduğumuzda yine 20. yüzyılın ilk yıllarında kurulan Yıldız ve Teşkilat-ı Mahsusa teşkilatlarını göz önüne getirebiliriz. Bunun nedeni ise dünya genelinde devletin monarşiyle yönetildiği çağlarda istihbarat faaliyetlerinin daha ziyade ad hoc yani geçici ve kurumsal bir yapıdan ziyade daha basit yöntemlerle yürütülmesiydi. Ancak devlet algısının hanedanlık ve benzeri kavramlar üzerinde daha önemli bir noktaya varması ve devlet, millet gibi bilinçlerin ortaya çıkmasıyla neredeyse tüm devlet temelli faaliyetlerde olduğu üzere istihbarat faaliyetleri de kurumsallaşma gereği hissetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kıtasının konjonktüründen uzak olması ve çevresindeki okyanuslar sayesinde nispeten ani tehlikelere karşı korunaklı bir konumda olması, teşkilatlı bir dış istihbarat yapılanması ihtiyacını uzun yıllar öteledi diyebiliriz. Aslında tüm bu süreci bir formüle yarışına da benzetmemiz mümkün. Dünyanın istihbarat yapılanmalarında daha teşkilatlı ve senkronize faaliyetlere geçtiği yılları veya öncesini yarışın belirlendiği günün hava durumuna benzetebiliriz. Arabaların hava durumuna göre gerekli teçhizatları kullanması gibi devletler de genel konjonktüre uygun olarak faaliyetlerini yürütürler. Daha sonrasında aracın ne kadar kaliteli olduğu konusu da elbette yarışta en önemli unsurlardan biri. Tıpkı farklı motorlar veya araç parçalarının farklı performans göstermesi gibi farklı istihbarat yapılanmaları da istihbaratın değişen faaliyet alanlarında birbirlerine nazaran daha başarılı veya başarısız olabilir. Son ama belki de en önemlisi olarak her şey mükemmel olsa bile yarışın gerçekleşebilmesi için o aracın birinci olabilmesi için gereken insan faktörü yani sürücü karşımıza çıkıyor. Bunu da devlet liderleri ya da karar alıcı mekanizmalar olarak düşünmemiz mümkün. ABD üzerinde düşündüğümüzde Başkan Harry Truman'ın özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası ve Soğuk Savaş'ın yavaş yavaş kendini gösterdiği o yıllarda Amerikan istihbarat yapılanmasını belirli kurumlar kurarak organize etmesi ve koordinasyonun artmasını sağlaması yarışlardaki sürücü kararlarına benzer nitelikte düşünülebilir. Tabii bu durumda markaların o yarış dışındaki tüm faaliyetleri de bir devletin dış politika ve güvenlik alanında gösterdiği çabanın bir yansıması olarak düşünülebilir. Özel büronun bu bölümünde faaliyetleri, bilinmesi gereken ve karanlıkta kalan yönleri ve temel yapısı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat yapılanmasını ele aldık. Sizin bu bölüm dikkatinizi çeken, yeni öğrendiğiniz herhangi bir şey oldu mu? Düşüncelerinizi ve bir sonraki bölümde görmeyi istediğiniz istihbarat yapılanmasını yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İstihbarat dünyasının perde arkasını masaya yatırdığımız özel büro serimizin çok daha fazla kişiye erişebilmesi içinse gazeteye abone olup arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1776'da kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA gibi günümüzde dünyanın herhangi bir noktasında karşımıza çıkabilen istihbarat ağını kurması nasıl olur da 20. yüzyılın ortalarına kadar gerçekleşmez diye sorgulamanız mümkün.